Bugün milyonlarca dolarlık bir soygun yapacak olsanız nasıl yapardınız? Böyle mi? Pekala tatlım. Seninle biraz dövüş yapacağız. Yürü düdük. Size çok daha kolay bir yolunu göstereyim. ...4 Şubat 2016 akşamı. Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangladeş Merkez Bankası'nın bina içindeki bir yazıcı mesai bitiminden sonra çalışmaya başlıyor. Normalde bu yazıcı bankanın uluslararası para transferlerini kaydeden bir güvenlik önlemi. Her işlem otomatik olarak kağıda basılıyor, böylece hiçbir hareket iz bırakmadan geçemiyor. Ama o gece yazıcı hiçbir şeye basmıyor, sessiz kalıyor. Ertesi gün personel bunu fark ettiğinde önce sıradan bir teknik arıza sanıyorlar. Yeniden başlatıyorlar ve o an yazıcı durdurulamaz bir şekilde sayfa sayfa mesaj basmaya başlıyor. New York'taki Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar bunlar. Bangladeş Merkez Bankası'nın orada tuttuğu hesaptan adeta hesabın tamamını boşaltacak bir para transferi talebi işleme konulmuş. Aslında saldırganlar bir gece önce New York Fed'e 35 binin üzerinde sahte Swift talimatı göndermişti. Swift, dünya çapındaki bankaların birbirine para transferi talimatı gönderdiği bir mesajlaşma sistemi. Hedef basitti. Bangladeş'in New York'taki hesabında duran neredeyse 1 milyar doları birkaç dakika içinde dünyanın dört bir yanındaki hesaplara aktarmak. Talep gece saatlerinde gönderilmişti. Çünkü o sırada Bangladeş'te hafta sonu başlıyordu. Amerika'da ise henüz Perşembeydi. Bu küçük zaman farkı saldırganların en büyük avantajıydı. Bangladeş tarafında kimse olayı hemen fark edemeyecek, New York tarafında ise Bangladeş'e ulaşmaya çalışan yetkililer hafta sonu boyunca cevap alamayacaktı. 35'in üzerindeki talebin büyük kısmı New York Fed'in otomatik ve manuel kontrollerinde askıya alındı. Ama 5'i geçti. Toplam 101 milyon dolarlık bu 5 işlemden biri Sri Lanka'ya, kalan 4'ü ise Filipinler'deki bir bankaya yönlendirildi. Peki kalan 850 milyon dolar nasıl durduruldu? Burada işin garip tarafı başlıyor. Talimatlardan birinde parayı alacak hesabın bulunduğu şubenin adresinde Jupiter kelimesi geçiyordu. Çünkü para Manila'da Jupiter Caddesi'ndeki bir banka şubesine gönderiliyordu. Ama tesadüf bu ya, Jupiter aynı zamanda ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İran'a bağlı bir gemi taşımacılığı şirketiyle ilişkilendirilen bir isimdi. Bu örtüşme New York Fed'deki görevlilerin dikkatini çekti ve geri kalan yüzlerce milyon dolarlık talebi daha yakından incelemeye aldılar. Aynı anda tamamen ayrı bir tesadüf daha yaşanıyordu. 5 işlemden biri Sri Lanka'da Shalika Foundation adında bir vakfa gönderilmek isteniyordu. Ama saldırganlar İngilizce Foundation kelimesini yazarken bir harf hatası yapmış diye yazmışlardı. Bu transfer Almanya'daki Deutsche Bank üzerinden yönlendiriliyordu ve bankadaki bir görevli bu yazım hatasını fark edip ek doğrulama istedi. Bu da 20 milyon dolarlık transferin durdurulup geri alınmasını sağladı. Yani tek bir yazım hatası milyar dolarlık soygunu tek başına engellemedi. 2 ayrı şüphe, 2 ayrı bankada aynı anda ortaya çıktı. Ve bu hatalar saldırganların elde edebileceği parayı 1 milyar dolardan 81 milyon dolara indirdi. 81 milyon dolar 4 sahte kimlik altında açılmış hesaplar üzerinden Filipinler'deki bir bankaya ulaştı. Peki bir grup insan hedef aldığı ülkeye hiç ayak basmadan bir merkez bankasından 81 milyon doları nasıl çalabildi? Daha da garip olan soru şu: bu saldırının arkasında gerçekten Kim Jong mu vardı? Kim bu Lazarus? Ya da ne? Lazarus Grup aslında resmi bir kurumun adı değil. Bu isim, siber güvenlik araştırmacılarının yıllar içinde birbirine benzer araç, yöntem, altyapı kullanan bir dizi saldırıyı aynı çatı altında toplamak için kullandığı bir etiket. Yani Lazarus'u bir şirket veya tek bir bina gibi düşünmeyin. Daha çok aynı kaynaktan beslendiği düşünülen, zaman zaman birbirinden ayrı çalışan hacker kümelerinin ortak adı. Çok mu teorik oldu? Şöyle özetleyeyim o zaman. Şimdi ortada birden fazla hacker grubu var ve Kuzey Kore istihbarat tarafından fonlanıyorlar. Amaçları da hem ülkelerine dolar getirmek hem de Kim Jong-un'un dış politikada canını sıkan bir durum olduğunda cezasını kesmek. Birazdan bu olaylara da geleceğiz. Hikayeyi biraz geriye, 2014'e saralım. O yıl Sony Pictures, The Interview adlı bir komedi filmi hazırlıyordu. Filmin konusu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u suikast yoluyla öldürmeye çalışan iki gazeteciydi. Espri niyetine yazılmış bir senaryo. Ama Kim Jong-un için hiç komik değildi. Kasım 2014'te Guardians of Peace adını kullanan bir grup Sony Pictures'ın iç ağına sızdı. Şirketin bilgisayarları kullanılmaz hale geldi. Çalışanların özel bilgileri, maaşları, e-postaları internete sızdırıldı. Henüz vizyona girmemiş filmler korsan olarak yayıldı.
şirketin ettiği zararı siz düşünün. Saldırganlar ayrıca filmin gösterileceği sinemalara karşı tehditler savurdu. Bu tehditler yeterince ciddi bulunduğu için Sony filmin geniş çaplı vizyonunu iptal etti. FBI Aralık 2014'te resmi bir açıklama yaparak saldırının arkasında Kuzey Kore Devleti'nin olduğu sonucuna vardığını duyurdu. Bu, ABD hükümetinin bir siber saldırıyı doğrudan bir ülkeye bu kadar açık şekilde bağladığı ilk büyük örneklerden biriydi. Sony saldırısının önemi sadece çalınan verilerde değildi. Bir devletle bağlantılı olduğu iddia edilen bir grup artık sadece bilgi çalmıyor, bir şirketi günlerce felç edebiliyordu. Bu, hikayenin ölçeğinin değiştiği andı. Şimdi Bangladeş'e geri dönelim ama bu kez perde arkasına bakalım. Soruşturmacıların yeniden kurguladığı tabloya göre saldırganlar Bangladeş Bankası'nın ağına soygundan aylar önce sızmıştı. 2015 yılının başlarında bazı banka çalışanlarına iş başvurusu gibi görünen sahte e-postalar gönderildiği, en az bir çalışanın bu e-postalardaki dosyayı açtığı ve bunun bilgisayarlara zararlı yazılım bulaştırdığı düşünülüyor. Buradan itibaren saldırganlar bankanın Swift sistemine erişim sağlayan bilgisayarlara kadar ağ içinde adım adım ilerlemiş olmalı. Swift sisteminin nasıl çalıştığını, hangi onay adımlarından geçtiğini bilmek bu saldırı için kritikti. Çünkü sahte talimatların gerçek görünmesi gerekiyordu. Hem biçim, hem dil, hem de zamanlama açısından. Peki çalınan 81 milyon dolara ne oldu? Bir düşünün, klasik bir banka soyguncusu elindeki 81 milyon dolarla kapıdan çıksa kaç metre gidebilirdi? Ama para yalnızca bir ekrandaki rakamdan ibaret olduğunda nereye kadar takip edebilirsiniz? Dünyanın ekranlarının kilitlendiği ana, Mayıs 2017'ye gelelim. Bir sabah dünyanın dört bir yanından binlerce bilgisayar aynı anda kilitlendi. Ekranlarda kırmızı bir uyarı beliriyordu. Dosyalarınız şifrelendi. Açmak için Bitcoin cinsinden bir ödeme yapın. Bu WannaCry adı verilen bir fidye yazılımıydı ve kendi kendine insan müdahalesi olmadan ağdan ağa yayılabilen bir solucan gibi davranıyordu. Birkaç gün içinde 150'den fazla ülkede yüz binlerce bilgisayar etkilendi. Özellikle İngiltere'deki ulusal sağlık sistemi çok sert vuruldu. Hastanelerin bir kısmı ameliyatları erteledi. Bazı hasta kayıtlarına erişim günlerce mümkün olmadı. Bazı ambulanslar başka hastanelere yönlendirildi. Geldik geçen seneye. Şubat ayında Dubai merkezli bir kripto para borsası olan Bybit'ten tek seferde yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde varlık çalındı. FBI birkaç gün içinde bu saldırının da Kuzey Kore bağlantılı bir grup ilişkili olduğunu açıkladı. Peki ekranın arkasındakiler kimler? 2018'de ABD Adalet Bakanlığı Park Jin-hyuk adında bir Kuzey Koreli bilgisayar programcısı hakkında suçlama yöneltti. İddianameye göre Park, Sony saldırısı, WannaCry ve Bangladeş Bankası soygunu girişimiyle bağlantılıydı. Kuzey Kore'nin askeri istihbaratına bağlı bir cephe şirketi üzerinden çalıştığı öne sürüldü. 2021'de ise bu iddianame genişletilerek aynı ağa bağlı olduğu iddia edilen iki isim daha eklendi. Elbette bu suçlamaların sembolik bir tarafı var. ABD'nin Kuzey Kore ile bir suçluların iadesi anlaşması yok. Dolayısıyla bu isimlerin bir Amerikan mahkemesinde yargılanma ihtimali pratikte yok. Ama iddianameler araştırmacılara saldırıların teknik izlerini birbirine bağlama, ortak altyapıyı ve örtüşen dijital parmak izlerini kamuoyuna açık bir şekilde belgeleme fırsatı verdi. Yine de şunu net söylemek gerekiyor. Bir avuç ismi suçlanmış olması, Lazarus'un tam yapısını, kaç kişiden oluştuğunu ya da hangi kararların nerede alındığını bildiğimiz anlamına gelmiyor. Kuzey Kore'den kaçan bazı kişilerin anlattığı eğitim programları ve yurt dışı programlarına dair hikayeler var. Mesela yetenekli çocukların erken yaşta seçildiği iddiası. Kuzey Kore'den kaçan eski bilgisayar bilim profesörü Kim Kwang'ın anlatımına göre sistem okul çağında başlıyor. Matematik, analitik düşünme ve bilgisayar konusunda özellikle başarılı olan öğrenciler belirleniyor. Bazıları seçkin okullara, ardından teknoloji üniversitelerine yönlendiriliyor. Yine Kuzey Kore'den kaçanların söylediklerine göre Rusya'dan bilgisayar ve teknoloji alanında uzman eğitmenler getiriliyor. Kim Kwang'ın dediğine göre eğitim sırasında öğrendiklerinin gerçek amacını başlangıçta bilmediklerini, mezun olup askeri birime yerleştirildikten sonra bu becerilerin saldırı amaçla kullanılacağını anladıklarını söylüyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre Kuzey Kore bağlantılı siber saldırılarla milyarlarca dolar çalındı. ABD ve Birleşmiş Milletler bu gelirlerin büyük bir kısmının ülkenin nükleer ve balistik füze programlarının finansmanına katkı sağladığını değerlendiriyor. Kesin rakam tartışmalı olsa da büyük resim açık. Artık birkaç hacker'ın yaptığı soygunlardan değil,
Milyarlarca dolarlık bir sistemden söz ediyoruz. Tarihin en büyük banka soygunlarında maskeli adamlar, silahlar ve kaçış arabaları vardı. Bangladeş Bankası'ndaki soygunda ise soyguncuların paranın çalındığı ülkeye ayak basmasına bile gerek kalmadı. Ekranın önünde oturdular, sadece doğru tuşlara bastılar ve dünyanın öbür ucundaki bir hesaptan para akmaya başladı. Yıllar süren soruşturmalara, iddianamelere ve yaptırımlara rağmen Kuzey Kore bağlantılı siber operasyonlar durmadı. Sadece hedef değiştirdi. Bankalardan kripto para borsalarına, oradan da bugün hala bilmediğimiz bir sonraki hedefe. Peki, geleceğin banka soyguncusu kapıdan hiç girmeyecekse, bankanın kapısına kilit vurmak ne kadar işe yarar?